Hollywood filmlerinin bu dönemine dönüp baktığımızda ve hangi yeniden başlatma ve yeniden yapımların bizimle gelmeyi gerçekten hak ettiğine karar verdiğimizde, Leigh Whannell'in Görünmez Adamı bunların arasında olmalı. Universal'ın sinematik evren girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 2020 yapımı korku filmi 1933 tarihli orijinalinde bugüne hitap eden bir şeyler bularak ve iyi işlenmiş korkular için bundan faydalanarak klasik canavarların marka bilinirliğinden daha fazlasını sunabileceğini gösterdi. Sinemadan çıkar çıkmaz arkadaşlarıma mutlaka görmeleri gerektiğini söylediğim türden bir film olarak hatırlıyorum. 5 yıl sonra Whannell başka bir Universal Monsters uyarlamasıyla geri döndü. Kurt Adam. Önceki filmi gibi bu filmde klasik hikayeyi günümüze taşıyor ve dramatik bir şekilde yeniden canlandırıyor. Ancak geçiş o kadar yumuşak değil. Gergin ve eğlenceli, yaratıcı dokunuşlarla bezeli bu film, yönetmenin yüksek konseptli bir korku önermesiyle donandığında neler yapabileceğini gösteriyor. Ancak selefinin tematik netliğinden ve dolayısıyla kalıcılık gücünden yoksun. Görünmez Adam, Whannell'in 2018 yapımı tekno gerilim filmi Upgrade'den bir adım ileri ise Kurt Adam en iyi ihtimalle yanal bir hamle. Kurt Adam kurulumunu hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. Film 1990'ların Oregon'unda, vahşi doğada göreceli bir izolasyon içinde yaşayan bir baba ve oğulla tanışmamızla açılıyor. Hayatlarına dair gördüklerimiz sıkı bir şekilde yönetiliyor. Hayatta kalmaya çalışan baba oğlunu dünyanın tehlikelerinden korumaya takıntılı görünürken, çocuk babasından başka hiçbir şeyden korkmuyor gibi görünüyor. Çocuk büyüyünce kahramanımız Blake oluyor. Bir gün çevredeki ormanda avlanırken genç Blake dürbününde kurt adamlara özgü bir şey görür. O ve babası kısa süreliğine takip edilirler ancak bir geyik ağılına sığınırlar ve bu garip canavarla yüz yüze gelmeden hayatta kalırlar. Blake'in babası bunu ondan saklamaya çalışsa da bunun kısa bir süre önce kaybolan ve sözde gizemli bir hastalığa yakalanan bir yürüyüşçü olduğuna inanıyor. Bize söylenene göre bu durum yerel Amerikan yerlileri tarafından kurdun yüzü olarak biliniyor ve onu avlamaya kararlı. Bu ön söz birden fazla şekilde masayı kuruyor. Whannell bize bu canavarla ne yapmaya çalıştığını anlamamız için gerekli dili veriyor. Zehirli erkek koruyuculuğu ana metafor olarak karşımıza çıkıyor. Ama aynı zamanda Kurt Adam geleneği içinde filmine benzersiz bir yer açıyor ve Kurt Adam bir irfan kitabı olmakla ilgilenmediğinden hızlı çalışıyor. Bu Kurt Adam açıkça kaynağının iki ayaklı çeşidi. Kurt'tan çok insan ağa yaslanıyor. Gündüz karşılaşmaları da dolunayı bir etken olmaktan çıkarıyor. Bu değişim ne döngüsel ne de geçici. Kulübeye ulaştıklarında Blake onu dışarıdaki canavardan korur. Ancak kendisinin tehdit haline gelmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyoruz. Günümüz New York'una geldiğimizde Blake babasıyla bağlarını çoktan koparmıştır. Bir gazeteci olan Charlotte ile evlidir ve kızları Ginger'a çoğunlukla evde kalan bir babalık yapmaktadır. Blake ve kızı arasında yakın ve sevgi dolu bir ilişki vardır. Ancak Blake'in çocukluğu yara izleri bırakmıştır. Kızı için korktuğu kadar onu korkutmaktan da korkmaktadır. Bu arada evliliği de sallantıdadır. Aralarında aşk vardır ama Charlotte'la iletişim kurmakta giderek zorlanmaktadırlar. Hikaye tam anlamıyla başladığında sahne trajediye hazırdır. Blake, uzun süredir kayıp olan babasının artık resmen öldüğünün varsayıldığını doğrulayan bir mektup alır. Ailesine Oregon'da bir yaz geçirmelerini, babasının eşyalarını karıştırmalarını ve yıllardır görmediği çocukluk evini göstermelerini söyler. Bir saldırı onları sarsar, Blake'i de çizikler içinde bırakır. Kulübeye ulaştıklarında Blake, kulübeyi dışarıdaki canavardan korur, ancak kendisinin de bir tehdit haline gelmesinin an meselesi olduğunu biliriz. Kurt Adam bir canavar filmi olarak başarılı ama bir drama olarak inişli çıkışlı. Buradan bakıldığında Kurt Adam'da ayrı ayrı değerlendirmeye değer iki film var. Whannell'in filmi bir yaratık filmi ve pek çok sinema severin ilk sorusu bu heyecanı yaşatıp yaşatmadığı olacaktır. Ben öyle olduğunu söyleyebilirim. Büyük, yüksek adrenalinli sekanslar sıkı bir şekilde yönetilmiş ve Julia Garner aracılığıyla gerçek bir dehşetle gerçekleştirilmiş. Efektler açısından kademeli dönüşüm
benim için işe yaradı. Her ne kadar vücut korkusu yönünün daha fazla zorlandığını görmek istesem de. The Fly ya da An American Werewolf in London beklentisiyle gitmeyin. Kurt Adam uluması ikincisine açık bir selam olsa da, filmin bu alandaki asıl değeri Blake'in bakış açısının tasvirinde ortaya çıkıyor ve Blake değiştikçe periyodik olarak onu kontrol ediyoruz. Van Halen filmleri içeriği yansıtmak için biçimi yaratıcı bir şekilde kullanma yeteneğini sergiliyor ve bu anlarda görsel ve ses tasarımıyla yapmayı seçtiği şey, dürüst olmak gerekirse, gerçekten harika. Bu dokunuşları Abbott'un hızlı bir şekilde rahatsız edici fiziksel performansıyla birleştirdiğinizde, bu filmin Kurt Adam kanonuna ilginç bir katkısı var. Garner'ın performansı filmin kalbini oluşturuyor ve eğer film tamamen onun gözünden anlatılsaydı, bence filmin bazen istediği zorlayıcı şüphe katmanına sahip olurdunuz. Tüm bu tür çalışmalarının altında dram yatıyor. Blake'in dönüşümü, ebeveynlik içgüdülerinin zararlı hale gelmesinin doğaüstü bir yorumudur. Ailesinin Oregon'daki kulübeye yaptığı manzaralı yolculuğun görsel olarak The Shining'de Torrance ailesinin Overlook'a yaptığı yolculuğu yansıtması tesadüf değildir. Kesinlikle ilgi çekici bir fikir ve yeniden tasarlanmış bir kurt adam hikayesi için güçlü bir çerçeve. Ama çok daha ileri götürülebilirdi ve belki de götürülmeliydi. Kurt adam nihayetinde oldukça yumuşak bir kalbe sahip. Blake kesinlikle trajik bir figür ve en iyi işleyen karakter draması, her üç karakterin de aralarında oluşan uçurumun farkında olduklarını ama yine de bunu engelleyemediklerini söyleyebildiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Garner'ın performansı bunun kalbini oluşturuyor ve film tamamen onun gözünden anlatılsaydı, filmin bazen ister gibi göründüğü zorlayıcı şüphe katmanına sahip olacağınızı düşünüyorum. Ama Blake'de ön sözde babasında hissettiğimiz iyi niyetli sinsilik asla yok. Bunun bir uyum sorunu olduğuna inanıyorum. The Shining'i bu kadar korkutucu yapan şeylerden biri, hayaletler ve alkolle bile Jack'in büyüyen kötülüğünün içsel hissettirmesidir. Kurt Adam'daki kurt adam metaforunun gücünün de bu olması gerekiyor. Ancak Blake'in vücudu değişse bile likantropisi her zaman dışsal bir güç gibi hissettiriyor. Tematik açıdan daha ilgi çekici bir versiyon, Blake'in babasının paternalizminin metastaz yaptığını gördüğü tamamen ön sözde yer alırdı. Bu haliyle metafor mükemmel bir uyum sağlamıyor ve herhangi bir duygusal ısırık pek iz bırakmıyor. Kurt Adam 17 Ocak'ta sinemalarda. Film 103 dakika uzunluğunda ve kanlı şiddet içeriği, tüyler ürpertici görüntüler ve biraz dil için R olarak derecelendirildi.